Paranormal Portallar, Hepimizin Yaptığı Portallar Bölüm 3. Tekrar merhaba. Ben Mari Sıvaru. Aralık 2022'nin ilk günlerinde, Alenem'in Haşmalim ve Şinonim ajanları, o sırada yeryüzünde, bir şehirdeki belirli bir caddeyi ve daha spesifik olarak bu caddenin sadece 50 metre uzunluğundaki belirli bir bölümünü gözlemlediklerini rapor etti. Bu cadde banliyöde, iyi asfaltlanmış, trafiğin nispeten az olduğu, iki yönlü düz bir cadde olup, en az üçü ölümcül olmak üzere, ikisi kısa bir süre arayla, alışılmadık derecede yüksek oranda sürekli kazalar meydana gelmiştir. Bir başka olayda da bir adam, gün ışığında yavaşça geri giderken, bir kamyon ya da meşrubat dolu bir kamyon tarafından ezilmiş ve genç adam sakat kalarak ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştur. Ayrıca 3 olayda polis motosikletleri de dahil olmak üzere, gerçek dışı yüksek ve sürekli miktarda motosiklet kazası ve çarpışması meydana gelmiştir. Ancak ilginç olan şey, bu kazaların çoğunun başka bir şeye değil, sadece yere çarpması, sürücülerin kontrolü kaybetmesi ve görünürde hiçbir neden olmaksızın yere düşmesi, bazen de ıslak olduğunda çok pürüzsüz ve kaygan olduğu için zemini suçlamasıdır. Ancak bu kazalar kuru zeminde, gün ışığında ve her zaman aynı bölge içinde de meydana gelmektedir. Motosiklet kazalarının yanı sıra, caddenin bu bölümünde çok sayıda araba kazası da yaşanmaktadır. En az 5 kez arabalar park halindeki arabalara çarpmış, 2 kez aynı park halindeki kamyona çarpmış ve ikinci seferde ciddi hasar vermiştir. Ve çoğunlukla her türden hareket halindeki araçların karıştığı sayısız başka trafik olayı, tüm bunlar caddenin aynı 50 metrelik bölümünde meydana gelmektedir. İlk başta herkes tüm bunların normal risk faktörleri nedeniyle meydana geldiğini düşünebilir. Ancak bu bölüm tüm caddedeki diğer bölümlerle neredeyse aynıdır ve kendisi de o bölgedeki diğer caddelerle tamamen aynıdır. Ve görüldüğü gibi, düz olduğu için, orada çok iyi bir görüş mesafesi bulunuyor. Sürücüler 50 metrelik sorunlu alanın merkezinden her iki yönde 200 metreye kadar gelen araçları görebiliyor ve araçlar caddenin sadece bir tarafına park edilmiş durumda. Burada kazaların meydana gelmesi için bariz bir fiziksel neden bulunmamaktadır. Aksine tüm alan istatistiksel olarak güvenli kabul edilmektedir. Birkaç ay önce aynı şehirde özellikle güçlü rüzgarları ile bilinmeyen garip bir rüzgar esintisi rapor edildi. Yani aynı şehrin bazı yerlerinden geçen, eşyaları, reklam panolarını tahrip eden ve ağaçları deviren münferit bir rüzgar. Yol açtığı hasara bakarak yıkım yolunu takip edebilirsiniz. Bir gece şehrin içinden geçti ve yukarıda bahsettiğim yolun hemen öncesinde ya da tam 50 metrelik kısmında güçlü bir ağacı köklerinden söktü ve ortadan kayboldu. Rüzgarın neden olduğu son hasar ise bir evin çıkış kapısının önünde, ev sahiplerinin o anda yaşadıkları çok ciddi bir durumu çözmek için araçlarını dışarı çıkarmak zorunda kaldıkları sırada, köklerinden sökülmüş ya da devrilmiş olan ve beraberinde telefon ve elektrik kablolarını da getiren ağaç oldu. Sanki rüzgar o ağacı, ciddi sorunlarını çözmeye çalışmalarını engellemek için bilerek devirmiş gibi. Bu 50 metrelik bölümün içinde yaşıyorlar. Tüm bunları bir arada değerlendiren ve sadece istisnai olayları görmeyen Alenim ve Yıldız Gemisi Toleka'daki mürettebatı, tüm bunların normal olmadığına karar verdi ve oraya gidip gelişmiş sensörlerini kullanarak bilgi toplamak için 110 santimlik küresel bir drone gönderdi. İnsansız hava aracı tüm bölgeyi tarayarak frekans haritasını, enerji dalgalanmalarını ve değişimlerini çıkarmış, ardından caddenin 50 metre uzunluğundaki bölümünü yakından incelemeye devam ederek tüm süptil enerjiyi, frekans dinamiklerini ve değişimlerini tespit etti. Drone'un buldukları tüyler ürperticiydi. Tam orada, 50 metrelik alanda, tüm cadde ve bölgedeki maddenin ortalama titreşiminin dramatik bir şekilde düştüğü, frekansta bir düşüş olan ve tüm kazaları açıklayan büyük bir görünmez portal bulunmaktadır. Drone, portalı nereden ve neyin oluşturduğunu öğrenmek için tüm verileri toplamaya devam etti. Bu son videomda bahsettiğim yeraltı dünyasına, alt astral alemlere açılan bir kapıdır ve her türlü varlık buraya bakmakta ve buradan girip çıkmaktadır. Ancak görünüşe göre portalın etki alanı içinde kalmaktadır. Önceki videomda da söylediğim gibi, bir kişi diğer taraftaki bir şeyle frekans uyumu sağladığında, bir tür etkileşim meydana gelebilir.
Her şey frekans eş zamanlılığıdır. Eskiden insan bedeninde olan astral varlıklar ya da sadece hayvanlar, maddi dünyadaki bir kişinin frekansına ulaşmaya çalışırken konsantre olduklarında frekanslarını belirli bir noktaya kadar kontrol edebilirler. Dolayısıyla, herhangi bir nedenle düşük titreşimli bir durumda bulunan yaşayan bir insana bu varlıklardan biri ya da diğeri ulaşabilir. Bu düşük astral varlıklar, ızdırap ortaya çıktığında canlı organizmalardan yayılan düşük ve yoğun enerjiden beslenirler. Buna iyi bir örnek, inkübüs ve sakübüs gibi uyku felciyle bağlantılı olan gece ziyaretçileri veya gece ziyaretleridir. Kendilerinden korkmanızı isterler. Bu yüzden bunlara gece terörü denir ve insanlar da bu korku durumunu nasıl yaratacaklarını bilirler. Onlardan korktuğunuzda sizinle birlikte kalıp güçlenirler ve her gece uykunuza musallat olmak için tekrar geri gelirler. Ancak onlarla korkusuzca yüzleşirseniz ve düşüncelerinizle kaynak bilincine bağlanırsanız, sevgi dolu duygular hissedip düşünürseniz ve yüksek frekanslı sarı bir ışık topuyla kaplandığınızı hayal ederseniz, bu varlıklar sizi tekrar rahatsız etmek için geri gelmeyecektir. İhtiyaç duydukları ve arzuladıkları korku yoğunlaştırılmış ilgiyi vermediğiniz için onlar için işe yaramaz hale gelirsiniz ve daha önce de söylediğim gibi, daha düşük titreşimli bir duruma sahip olan başka birini rahatsız etmeye giderler. Şehir caddesinin 50 metre uzunluğundaki sorunlu bölümüne geri dönecek olursak, taygetanların vardığı sonuç, bu varlıkların tüm kazalara neden olduğu, yeterince düşük bir titreşim durumuna sahip yaşayan insanlarla bağlantı kurduğu ve onlara müdahale ettiği, onları bu varlıklar ve ihtiyaçlarıyla eş zamanlı hale getirdiğidir. Ancak tüm bunları yaratanlar insanların kendileridir. İstemeden ve hatta bilinçsizce bu varlıklara dikkatlerini veriyorlar, böylece bu kesim yoldan geçenler için bir tür eterik tuzak haline geliyor. Bu kazalara tam olarak nasıl neden oldukları konusunda sadece spekülasyon yapabiliriz. Ancak araba kullanırken, kritik bir anda kurbanlarının dikkatini dağıtmaları veya istemsiz bir kas seyirmesine neden olmaları ya da kurbanlarını itmeleri çok olasıdır. Belki de yollarına görünmez bir nesne koyuyorlar ya da yukarıdakilerin hepsinin bir çeşidini yapıyorlar. Çünkü maddi dünyayı sınırlı bir şekilde ve enerjik koşullara bağlı olarak manipüle edebiliyorlar. Sıradaki örneği gözlemledik. Bir adam caddenin sorunlu bölümünde kaldırımda bisiklet sürüyordu. Park etmiş arabalardan oluşan bir sıra onu ana yoldan ayırıyordu. Daha sonra park etmiş arabaların arasında bir açıklık gördü ve kaldırımdan ana yola çıkmak için bunu kullanmaya karar verdi. Aynı istikamette ilerleyen bir taksi, park halindeki arabalar nedeniyle bisiklet sürücüsüne görünmüyordu. Bisiklet sürücüsü ana yola girmeden önce gelen bir trafik olup olmadığına bakmak için başını çevirmeye karar verdiği anda, yerdeki büyük bir yaprak tam yolunun önünde hareket ederek bisiklet sürücüsünün dikkatini, gelen trafiği izlemek için başını çevireceği o kritik anda dağıttı. Bisiklet sürücüsü hareket etmeye devam ederken, önce trafiğe bakmadan ana yola inmiş ve taksinin yoluna girmiş, takside frene basmak zorunda kalarak yerde 1 metre uzunluğunda lastik izleri bırakmıştır. Bisiklet sürücüsü ezilmekten sadece birkaç santim ve 1 saniye uzaklıktaydı. Gördüğünüz gibi, bu varlıkların bir kazaya neden olmak için çok fazla enerjiye ihtiyaçları yoktur. İhtiyaç duydukları tek şey, dikkatin dağılmasına neden olmak için tam ve kesin bir anda yerdeki tek bir yaprağı hareket ettirmekti. Ama neden, tam o noktada duruyordu? Taygetanlar drone'la birlikte tüm frekans haritasını okuyarak bölgeyi keşfetmeye devam ettiler. Çok geçmeden evin tam içinde, 50 metrelik bölümün tam ortasında, evin içini ve tüm alanını kapsayan bir başka güçlü frekans kıvrımı ya da girintisi buldular. Bu frekans eğimi ya da kıvrımı evin önünden dışarı akıyor ya da hareket ediyor, portalı besliyor ve sokağın tüm alanının frekansını düşürüyordu. Evin, son derece matrix değerlerine sahip çok sayıda sorunlu bir aile tarafından ikamet edildiği keşfedildi. Komşuların bildirdiğine göre, bu insanlar çok fazla kıskançlık duygusuna sahip ve herkese karşı istekleri bulunuyor ve hepsiyle, özellikle de anne ve bir zorba olan en küçük oğluyla sürekli sorunlar ve anlaşmazlıklar yaşanıyor. Ayrıca bildirildiği üzere, yerel bir kilisedeki militanlıklarına dayanan çok güçlü bir üstünlük kompleksine sahipler. Ve kim bilir o evin içinde başka neler oluyor.
Tüm bölgenin enerjik dinamiğini gözlemleyen ve tüm bilimsel verileri analiz eden Taygetanlar, portalın söz konusu aile tarafından üretilen düşük frekans tarafından beslendiği ve açık tutulduğu sonucuna vardılar. İlginçtir ki, bu sorunlu insanların her iki yanındaki iki evde yaşayan ailelerin frekansı, bir tarafta yüksek, diğer tarafta ise çok yüksek bir frekansa sahiptir ve sorunlu evin büyük düşük frekans çukurunun yanında iki büyük yüksek frekans zirvesi yaratmaktadır. Negatif evin düşük frekans alanının sınırları fiziksel evin sınırlarıdır. Yani onları komşu yüksek frekanslı evlerden ayıran duvarlar etkilerinin sınırları olacaktır. Eterik ve enerjik dinamikler duvarları umursamaz, duvarlar onları hapsedemez, ancak duvarlar içlerinde yaşayan insanlar için zihinsel ya da psikolojik bir bariyer ya da bölge görevi görür. Orada yaşayan insanların zihinlerindeki fikir, kendilerine ait olarak kabul edilen alanın sınırlarını ve bu alanın içindeki frekansı tanımlayan şeydir. Bir evin frekansı içinde yaşayanların frekansıdır ve evin sınırları da içinde yaşayanların inançlarının sınırlarıdır. Bu portalın nasıl ortaya çıktığına ilişkin temel teori, düşük frekanslı evin içindeki insanların düşük frekanslarını önlerindeki sokağa doğru akıttıklarıdır. Çünkü dikkatlerinin çoğunu oraya, evlerinin önüne, dış dünyayla bağlantılarına odaklamaktadırlar. Ve o andan itibaren varlıklar, diğer fırsatçı varlıkların yapacağı gibi, sokaktaki bu düşük frekanslı noktayı beslenme amaçları için kullandılar. Drone, bölgenin ve şehrin geri kalanını incelemeye devam etti ve birçok başka portal keşfetti, özellikle de bulunmaları beklenen yerlerde, örneğin hükümet binalarının, hastanelerin ve polis karakollarının içinde ve üzerinde. Ayrıca tüm dünyada, her yerde devam etmekte olan başka bir fenomeni de inceledik. Sokak kavşaklarında bir bölgenin ortalama frekansının önemli ölçüde düşük olduğunu, ancak bunun istikrarlı bir şekilde olmadığını fark ettik. Trafik yokken, bir cadde kavşağının ortasındaki frekans ortalamadan sadece biraz daha düşük olacaktır. Ancak bir araç kavşağa geçmek için yaklaştığında, oradaki frekans açıkça düşer ve birden fazla araç oradan geçerken, hepsi de dünyanın herhangi bir yerindeki diğer basit kavşaklarda olduğu gibi, ilk kimin geçeceği konusunda pazarlık yaparken daha da düşer. Ve kavşağın frekansı, sorun yaşamadan, sadece doğal bir şekilde bölgeden geçen araçlarla birlikte düşüyordu. Taygetanlar, sürücülerin ve yolcuların araç kullanırken gösterdikleri normal dikkat nedeniyle kavşaktan geçerken hissettikleri ve tekrar eden basit miktardaki stresin, tam orada frekans düşürücü bir etkinin birikmesi için yeterli olduğu sonucuna ulaştılar. Bir sürücü diğerinin ardından tedbir alıyor. Bölgedeki frekans alanına sürekli olarak bir tezahür darbe stres mesajı gönderiyor ve nihai sonuç olarak kavşağa düşüren bir frekans harmoni yaratıyordu. Bu enerjik dinamik sadece her kavşakta değil, aynı zamanda o bölgede bulunan veya oradan geçen insanlar üzerinde sürekli stres yaratan bir etkiye sahip olan her yerde devam etmektedir. Bu durum, hapishaneler ve hastaneler gibi uç örnekler olarak acıların biriktiği alanların frekansının çok düşük olmasını açıklamaktadır. Ancak bu etki her yerde gerçekleşmektedir. İyi haber şu ki, bu etki aynı zamanda insanları sürekli olarak iyi hissettiren pozitif yüksek frekanslı yerlerde de gerçekleşir. Bu etki sadece bir bölgenin değil, tüm gezegenin ve ötesinin temel frekansının nasıl oluştuğunu ve bunun sonucunda ortalama gezegensel frekansın nasıl yaratıldığını açıkça göstermekte ve örneklemektedir. Ancak gezegenin içinde bile, düşük frekanslı alanın içinde, sakinleri tarafından yaratılan yüksek frekanslı baloncuklar, kişisel bir dünyanın evrimleştiği küçük neşe vahaları bulabiliriz. Bu baloncuklar sonunda bulundukları tüm alanın frekansını etkiler ve yükseltirler ve hatta bu baloncukları yaratan insanlar güçlü ve yüksek frekanslı inançlarına sadık olduklarında ve dış dünyanın onları etkilemesine izin vermeyerek kendilerine sadık kaldıklarında daha da güçlü olurlar. Bir kişinin kötü varlıklarla frekans uyumuna sahip olması gibi, bir kişi de kendisini sadece kötü varlıklara ve kötü olaylara karşı korumakla kalmayan, aynı zamanda daha iyi insanlarla, iyi olaylarla ve nihayetinde ışık varlıkları ve ruh rehberleriyle de uyum sağlayan yüksek frekanslı bir baloncuk geliştirebilir. Astral varlıklar, bir yaprağı tam doğru anda hareket ettirmek gibi ince yöntemler kullanarak,
korkunç bir kazadan kaçınmak için dikkatinin tam gerektiği anda bir kişinin dikkatini dağıtacak kadar kaza gibi olaylar yaratabilirler. Dolayısıyla frekansınıza ve düşüncelerinize her zaman dikkat etmelisiniz. Gününüzü onlar belirler ve sonunda kaderinizi de onlar belirleyecektir. Herkesin başına kötü şeyler geldiğini ve her zaman iyi bir gün geçirmenin imkansız olduğunu biliyorum. Mesele tüm kötü şeylerden kaçınabilmek değildir, çünkü ne yaparsak yapalım kötü şeyler olacaktır. Önemli olan onların sizi etkilemesine nasıl izin verdiğinizdir. Hayatınız boyunca birçok kez yere düşeceksiniz, ancak önemli olan tekrar ayağa kalkmak için ne yaptığınızdır. Hayatında düşüp dibe vurmuş ve şimdi kendini yeniden inşa etme sürecinde olan bir insandan daha güçlü bir şey yoktur. Dirençli olun. Astral ya da fiziksel olduğunuzda kimse size dokunamaz. Frekansınız ve kaderiniz üzerinde kontrol sahibisiniz. Bilge olun. Uyanık olun. Ve genel olarak mutlu olun. Sevgilerimle. Mari Sıvaru.